Muhakkak internette sizin de karşınıza reklamlar gelmiştir. Çok kolay, dünyanın en basit şekliyle yeni bir para kazanma yöntemi var. Dropshipping. Tek yapmamız gereken bir eğitim satın almak. Bu eğitimi satın aldığınız zaman birden zengin olabiliyorsunuz. Vaatler bu. Peki, olay gerçekten böyle mi? İsterseniz bir bakalım. Öncelikle dropshipping'in ne olduğunu anlatayım kısaca. Dropshipping'de temel olarak Çin'de Alibaba'dan ürünü alıyorsunuz ve Amazon'da satıyorsunuz Amerika'ya. Ancak bu satış işlemi esnasında siz hiçbir şekilde ürünü görmüyorsunuz. Sipariş geldiği zaman Amazon üzerinden siz ürünü Çin'den sipariş edip direkt olarak Amerika'daki adama kargoluyorsunuz. Sistem güzel gibi görünüyor ama içeride çok fazla sorun olabilme potansiyeli var. Özellikle sistem içerisinde sizin ürünü görmüyor olmanız, müşteriden iade koşullarında vesairede o gümrükte takılma olaylarında falan çok büyük sıkıntılar doğabilmesi muhtemel. Bu yüzden dropshipping bir para kazanma yöntemi. Bundan iyi para kazananlar da var. Ama kesinlikle anlatıldığı gibi hiçbir şey bilmeyen bir insanın direkt dropshipping'e girip milyonlar kazanması pek de mümkün görünmüyor. Peki neden ben böyle bir uyarıda bulunuyorum? Dropshipping, madem insanlar para kazanabiliyorlar, derdimiz ne? Niye insanlara bu eğitimlere karşı uyarıyoruz? Şöyle bir örnek vereyim. Bir gün konferanstayım. Konferansta işte konuşmamı tamamladım. Sahneden aşağıya indim. Bir tane öğrenci yanıma geldi. Öğrenci dedi ki, ben KYK'dan burs alıyorum. Bu bursumdaki parayı alıp dropshipping eğitimine yatırmak istiyorum. Dedim, niye böyle bir şey yapacaksın? Para kazanmam lazım. Dedim, neden lazım? Hani evet, herkes para kazanmak ister ama senin bu aciliyetin niye? Babam hasta, yurt dışına onu tedavi ettirmeye göndermem lazım ve bunun için paraya ihtiyacım var dedi. Şimdi düşünüp bakıyorsunuz, acaba çocuk dropshipping eğitiminin sonunda gerçekten bu parasını harcadığı zaman, o KYK'dan azıcık aldığı bursu buna yatırdığı zaman gerçekten babasını tedavi ettirebilecek mi? İmkanı yok. Gerçekten bu hiçbir şey bilmeyen dropshipping hakkındaki çoluk çocuğun kandırıldığı bir yöntem aslında dönüştü bu eğitimler. Başka bir örnek baktım, hani internette acaba bunun gibi çocuklar var mı yok mu diye 14 yaşındaki bir çocuğu gördüm. 14 yaşındaki bir çocuk dropshipping eğitimi almış ve internetten para kazanmaya çalışıyor. Ya daha İngilizcesi yok, daha pazarlama nedir bilmiyor, dijital pazarlama nedir bilmiyor ve para kazanma uğruna o Lamborghini'lere, Ferrari'lere, Porsche'lere falan bilmek amacıyla açmış, eğitime girmiş ve bir süre sonra bana mesaj olarak yazıyor. Ben parayı batırdım, başka ne yapabilirim, nasıl kurtulabilirim bu cendereden diye. Dropshipping eğitimini alanlar bir süre sonra pişman oluyorlar. Bu pişman olanlarsa internette de bakıp göreceksiniz, çok fazla olumsuz bir yorum yok. Ben de işte dropshipping aldım da batırdım parayı diyen çok fazla insan yok. Bunun sebebini araştırdım. Neden böyle oluyor? İnsanlarla birebir konuştum ve şunu fark ettim. İnsanlar bu çiftlik bank gibi olaylar sonucunda ben de dropshipping eğitimine para yatırdım demeye çekiniyorlar. Bu birinci sebep. İnsanlar sen de mi bak dolandırıldın ha diye gülecekler diye insanlar bunu paylaşmak istemiyorlar. Çünkü çevrelerindeki birçok insan yapma dolandırılacaksın diye onlara söylemişler. Diğer yandan çok büyük bir mahalle baskısı var bu açılan gruplarda. Bu eğitimleri gruplar üzerinde satıyorlar. Gruplar üzerinde insanlar birbirleriyle yardımlaşıyor. Ama bu gruplarda o her Ponzi sisteminde olduğu gibi belli bir kazanan grup var. Çok küçük bir grup ama çok fazla sesleri çıkıyor. Eğer ufacık da olsa bir ben paramı kaybettim sizin yüzünüzden diye bir yorum geldiği zaman anında saldırıyorlar ki bana da saldırdılar. Yüzlerce insan yorum yapabiliyor. Bu yüzden insanlar olumsuz durumları çok fazla açıklamaya gayret göstermiyorlar. Ben başıma belayı almayayım, bana dava açarlar, küfür ederler deyip sessiz kalıyor. Satıcıların ihtiyacı olan şey sosyal kanıt. Sosyal kanıtı elde edebilmek için birçok sahte Facebook, Twitter profili açılmış. Bu profillerin geçmişine baktığınızda bir geçmişinin olmadığını görebiliyorsunuz. Bir fotoğrafları çoğunun olmuyor. Bu profiller üzerinden de sahte para kazanma görüntüleri paylaşılıyor. Bir bakıyorsunuz adamın elinde dolarlar. Bak ben dolar kazandım diyor ama adam yok ortada. Bir bakıyorsunuz bir ekran görüntüsü paylaşılmış Amazon'dan para kazandım diye ama tamamen Photoshop'la hazırlanmış bir ekran görüntüsü. Bunun sahte olduğunu kanıtlayanları ise gruplardan direkt olarak atıyorlar. Kimse görmemiş gibi davranıyor ve diğer insanlar göremeden sistemi döndürmeye devam ediyorlar. Aslında sosyal kanıt üzerinden çok güzel bir sistem kurgulanmış. Herkes para kazanıldığını düşünüyor ama çok fazla insan bu işten sadece mağdur oluyor. Hiçbir şekilde para kazanamıyor. Yani madem bu kadar çok para kazanıyorlar neden bize eğitim satmaya ihtiyaçları var? Çok basit. Parayı bizden kazanıyorlar aslında. Nasıl? Bir eğitim alıyorsunuz 200 dolara.
200 dolar makul bir fiyat belki. 200 dolar eğitimi aldıktan sonra bakıyorsunuz ki satamadınız. Sizin için bir eğitimimiz daha var. Onu da alın diyorlar. O eğitimi de alıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki bir tane şirket açman lazım. Nerede? Amerika'da. Ben nereden Amerika'da şirket açacağım? Bizim orada bir arkadaş var, sana yardımcı olacak. Ona da birazcık dolar ver. Şirketi açıyorsunuz. Hemen ardından muhasebeci lazım. Muhasebeciyi nereden bulacağım Amerika'da? Drone içinde bir arkadaşımız var. Ona da birkaç dolar ateşle. Oraya dolar, buraya dolar, oraya dolar derken sonunda bakıyorsun ki satamadınız. O zaman bir de sana danışmanlık vermemiz lazım. Danışmanlık ne kadar? Şu kadar. Hadi birazcık daha para. Birden bir kişiden bakıyorsunuz ki 2000, 2500 dolar, 3000 dolar para alınmış. Bunun gibi 3-4 bin kişinin eğitimi aldığını, satın aldığını düşünürsek gerçekten ciddi bir para. Ve bu sayede de aslında onlar zengin olabiliyorlar. Aslında eğitimler size para kazandırmak değil, eğitim verenlere para kazandırmak amaçlı kurulmuş bir sistem. Dropshipping mevzusuna girdiğiniz zaman ilk karşılaşacağınız şey sıkıntı olarak maliyetler. Gerçekten işin çok büyük maliyetleri var. Hiç parayla, o sıfır sermaye ile vaat edildiği gibi işe girebilmeniz mümkün değil. Öncelikle Amerika'da vergi ödeyeceksiniz. Çin'den Amerika'ya kargo ücretleri size ait olacak. Hepsinden öte Çin'den malı satın alıp Amerika'ya satmanız için Çin'den malı alabilmeniz lazım. Bunun için de paraya ihtiyacınız var. Diğer yandan işin şirket kurma, muhasebe vesaire masrafları var bu teknik olan. Ciddi bir reklam bütçesine ihtiyacınız var. Çünkü sizin gibi binlerce kişi daha dropshipping'in çok fazla para kazandırdığını düşünüyor. Ve hepsi aynı şekilde sizinle aynı ürünler için reklamlar veriyor. Sizin o ürünleri satabilmek, diğerlerinden üst sıralara çıkabilmeniz için onlardan daha fazla reklam harcamanız lazım, daha iyi optimize etmeniz lazım. Bu da çok ciddi bir reklam bütçesi. Facebook'a, AdWords'e çok ciddi paralar harcamanız lazım ki ürünleriniz satılabilsin. Başka türlü ürünlerinizi satamayacaksınız ve yaptığınız bütün maliyetler boşa gitmiş olacak. Hele bir de eğitim falan alacaksanız iş daha da büyüyor. Diğer yandan yaşayabileceğiniz başka bir mağduriyet Amazon tarafında. Amazon sizin dropshipping yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyor. Kendi sitesindeki açıklaması da gösterdiği üzere Amazon sizin dropshipping yapmanızı istemiyor. Mümkünse kendi deposunda ürünlerinizi tutmanızı ve kendi deposu üzerinden satmanızı istiyor. Kendi deposunda satılan ürünler daha fazla üst sıralara çıkabilirken sizin o dropshipping sistemiyle yaptığınız satışlar çok da fazla üst sıralara çıkamıyor ve Amazon'da yeterli şekilde yer bulamıyorsunuz. Yeterli şekilde yer bulabilmeniz için tekrar reklamları daha fazla vermeniz gerekiyor. Bundan daha da önemlisi iade süreci. Amazon müşterilerinin çok fazla memnun olduğu bir yapı. Amazon'da müşterilerin memnun olabilmesini sağlayabilmek için bir kere iade sürecinin çok sağlıklı işliyor olması lazım. Peki siz Çin'den aldığınız ürünü Amerika'ya sattığınızda iade sürecini nasıl yapabileceksiniz? Büyük ihtimalle yapamayacaksınız. Müşteriniz iade istediği zaman Çinliye söyleyeceksiniz ki ben ücreti iade almak istiyorum, yapmak istiyorum, ürünü tekrar göndereceğim. Çinli adam genellikle bana ne kardeşim ben ürünü sana sattım deyip aradan çekilebiliyor. Böyle olunca iadelerin hepsi sizde patlıyor. Ve ürünlerin ücretini siz ödemiş olarak kalıyorsunuz ve zarar ediyorsunuz. İadeyi yapamadınız, edemediniz, Amazon'da bir iki tane sorun çıktı. Müşteriler size yazmaya başladı, benim iadem nerede, ne oldu diye bir problem, iki problem, üç problem hesabınız kapatılıyor, suspend oluyor. Amazon hesabınızı suspend ediyor ve bir daha açtırmıyor. Bir daha açabilmesi için hesabınızı ya eşinizin, ya kardeşinizin, ya babanızın kimliğiyle tekrar başvurmanız gerekiyor. Size ait bir kimlikle tekrar Amazon'da hesap açamıyorsunuz. Bu çok fazla yaşanıyor mu? Evet, çok fazla yaşanıyor. Bu dropshipping eğitimi alanların %50'sinden fazlası gerçekten hesapları suspend oluyor. Bunlara en fazla gidip kendi forumlarında bakabilirsiniz insanlar neler paylaşıyorlar diye. Ben girip baktığımda her 3 gönderiden birisi hesabım suspend oldu ne yapmalıyım şeklindeydi. Ama haliyle burada tek yapabileceğiniz şey merdiven altı yöntemlerle işte eşinizin, babanızın hesabını tekrar açtırmak. Onlar da zaten sürekli olmayacak. Babanızın hesabı da kapanacak. Bir süre sonra bütün sistemden atılmış olacaksınız. İşin önemli bir boyutu da Türk Ticaret Kanunu'na göre aldatıcı reklamların yasak olması. Aldatıcı reklamlarla insanları kandırıyorlar. Bu aldatıcı reklamlarda ne oluyor? Bir gün elinde böyle prosuyla, havalı bir ayakkabısı, gözlüğüyle, bir otomobiliyle insanlara şunu söylüyorlar. Siz de benim gibi zengin olabilirsiniz. Ama siz de benim gibi zengin olabilmeniz için küçük bir aidatımız var deyip sizden para istiyorlar. Bu para isteme kısmında çok güzel pazarlama taktikleri uygulanıyor. İlk önce videolar şu şekilde başlıyor. Siz de rahata ermek, özgürlüğünüze kavuşmak ister misiniz? Eğer istemiyorsanız videoyu izlemeyin, devam etmeyin.
Demek ki ne diyorsunuz? Ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, o zaman videoyu izlemeliyim. Videoyu izlemeye devam ediyorsunuz ve birden tekrar bir karşılama çıkıyor. Siz de benim gibi para kazanmak istiyorsunuz değil mi? Tabii istiyorsunuz. Siz de Lamborghini'niz, siz de Ferrari'niz olsun istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Benim gibi, benim yaptığım şeyleri yapacaksınız. Benim yaptığım şeyler ne? İşte dropshipping. Benim yaptığım şeyler ne? Başka eğitimler. Bu eğitimlerin sonucunda siz de para kazanabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? Çok çalışmanız lazım. Ama bakın Lamborghini'm var benim Ferrari'm var. Siz de benim gibi para kazanabileceksiniz. Bu çok kolay bir şey aslında. Hatta gününüzün 1 saatini harcayacaksınız. Gününüzün 1 saatinizi harcayarak, geri kalan 23 saatte de yatarak çok zengin olabilirsiniz. Bunu söyleyen bir insana gerçekten insanlar inanıyorlar. Neden? Çünkü özellikle bu Z kuşağında ve Y kuşağında teknolojik bir şeyler yapıyoruz. Biz de bilişimle alakalı bir şeyler yapıyoruz. Biz de girişimci oluyoruz. Kafasını çok fazla yaşatabildikleri için girişimci olabilmek böyle bir şey zannediyor gençler ve paralarını yatırıyorlar. Y kuşağını ve Z kuşağını çok daha kolay kandırabiliyor bu sistemler. Çünkü girişimcilik o pohpohlandığı gibi muhteşem bir şey ya, 1 saat çalışarak zengin olabiliyoruz, Ferrari alabiliyoruz. Bu kafada insanları yakalayabilince gerçekten çok rahatlıkla satıyorlar. Ama bu tamamen aldatıcı reklamlar sonucunda oluşmuş bir sistem ve günün sonunda bu eğitimleri satın alanların hepsi hüsrana uğruyor. Kim yapabilir ve bu işten kim para kazanabilir? Bir kere her şeyin başında İngilizceniz çok iyi olmalı. Öyle çok basit bir İngilizceyle yapabilirsiniz falan yok. Onlar yalan. İngilizceniz gerçekten iyi olacak. Çünkü ürünü sattığınız, ürünün ne olduğunu bilmeniz lazım. Ürünün açıklamasını girmeniz lazım. Sizin o sattığınız ürünün neye yaradığını, neye yaramadığını biliyor olmanız lazım. Siz de en basitinden e-ticaretten bir alışveriş yaparken hiç satıcıyla iletişim kurmuyor musunuz? Bir sitede baktığınızda bu ürünün ne özellikleri varmış diye kontrol etmiyor musunuz? Bu ürünlerin açıklamalarını yazabiliyor olmanız lazım. Bu ürünlerin açıklamaları diğer rakiplerden, sizinle aynı ürün satan diğer rakiplerden birazcık farklı olması lazım. Bu ürünler üzerinde SEO çalışması yapmanız gerekecek. Haliyle İngilizceye ihtiyacınız var. Bu ürünlerde AdWords reklamları vereceksiniz. Haliyle İngilizceye ihtiyacınız var. AdWords reklamını nasıl vereceksiniz? Sadece ürün ismiyle yetmeyecek. Bir açıklamaya ihtiyacınız olacak. Bu ürünü satabilmek için gerçekten ciddi oranda bir dijital pazarlama deneyimine ihtiyacınız var. Sadece bilmek yeterli değil. Sadece AdWords'e nasıl reklam verileceğini bilerek bütün ürünleri satamazsınız. AdWords gerçekten çok ciddi, ağır bir konu. Bunun hakkında bir deneyime ihtiyacınız var ve sattığınız ürünler, hepsi birbirinden farklı ürünler. Bu ürünler hakkında da deneyime ihtiyacınız var. Eğer bu iş gerçekten böyle kolay olsaydı e-ticaret sektöründe bir sürü bu şirketler kapanmazlardı. E-ticaret sektöründeki o reklamları yönetilememesinden, e-ticaret sektöründeki o stokların yönetilememesinden vesaire insanlar sıkıntı yaşıyor ve e-ticaret sektöründe ciddi karlılık oranları düşük. Yani samimi bir şekilde konuşalım. Bir akıllı siz değilsiniz. Gerçekten dropshipping'e bir ton para yatırmaya çalışıp işte deneyimlerini aktarmaya çalışan insanlar var ve bunların birçoğu hüsranla dönebiliyor. Gerçekten iyi bir şekilde yapabilmek için, dropshipping'de gerçekten para kazanabilmek için İngilizce şart, dijital pazarlamayı iyi bir şekilde bilmek şart. Dijital pazarlamayı gerçekten iyi bir şekilde bilmezseniz, sadece bilmek değil, deneyimlemezseniz, bundan önce çalıştığınız onlarca marka yoksa milyonlarca liralık reklam harcaması yönetmediyseniz işiniz gerçekten çok zor. Ciddi oranda dropshipping'den para kazanmanız neredeyse mümkün değil. Diğer yandan Amerika'nın kendi yapısına birazcık hakim olmanız gerekiyor. Amerikalı insanlar neyi sever, hangi ürünleri alırlar? Türkiye'deki insanlarla aynı tip ihtiyaçlar söz konusu değil orada. Amerika'daki insanların neyi alıp neyi almayacağını, nasıl konuşmalardan hoşlanacaklarını, nasıl reklamlardan hoşlanacaklarını iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Diğer yandan Amerika'nın bu e-ticaret mevzuatına hakim olmanız gerekiyor. İadeler nasıl yapılmalı, kaç günde yapılmalı ya da yasal mevzular nelerdir, bunları biliyor olmanız lazım. Ve orada bir muhasebecinizin, orada bir şirketinizin olması lazım ve bu süreci devam ettirmeniz lazım ki büyük ihtimalle de orada yaşamanız daha mantıklı olacaktır bu süreci yürütebilmek için. 13-14 yaşındaki bir çocuğun girip de dropshipping yapabilmesi gerçekten imkansız gibi bir şey. Dropshipping mevzusuna girecekseniz eğer çok ciddi bir araştırmaya girin. Çok ciddi araştırmalar sonucunda karar verin. Gerçekten bu iş bana göre, ben bu işi yapacağım diyorsanız çok ciddi bir şekilde hazırlanmanız lazım. Kesinlikle öyle günde 1 saat çalışarak Ferrari'ler, Lamborghini'ler alabilirim diye düşünerek de işe girmeyin. Ne olur? Bu iş gerçekten çok zor bir iş ve başarı oranı çok düşük. Tabii takdir edersiniz ki işin içinden birazcık çıkmak zor girdikten sonra eğitimi bir kere alırsanız bir daha iadesi yok. Paranız orada gitmiş oluyor.
Eğitimlerden paranızı iade alabileceğiniz, ya bir kere gireyim olmazsa çıkarım demek gibi pek bir lüksünüz yok. Eğitime girdikten sonra belli bir para yatırıyorsunuz. Para yatırdıktan sonra da size şunu söyleniyor. Sen bu parayı yatırdın, paran ziyan olmasın. Daha fazlasını yatır ki işin içinden daha rahat çık. Belki işte yatırdığın parayı kazan, öyle çık, illa çıkacaksan diyorlar. Ve bu süreç gittikçe gidiyor. O bahsettiğim gibi 100 lira verdin, 200 daha ver, 300 daha ver, şuna da ver, buna da ateşle falan diye gidiyor ve sistem sonunda sizi tamamen sömürmüş oluyor.